Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı sevdiklerinize hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz tığ işi puf dikişli kalp anahtarlık yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Anahtarlık deseninde istediğiniz renk kombinlerini uyarlayabilirsiniz. Anahtarlığın yapılışında Himalaya Himagurumi marka koton iplik kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 2,5 mm ile anahtarlıkları öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden anahtarlığın yapılışına başlayalım. Anahtarlığın yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. Bir zincir, halkanın içerisine sık iğne yapalım. Ve halkanın içerisinden 3 kez ilmek çıkartarak fıstık yapalım. İki zincir, halkanın içerisinden tekrar 3 kez ilmek yükselterek fıstık yapalım. İki zincir ve halkanın içerisine toplam 8 tane fıstık yapacağız. Sekiz tane fıstığı yaptıktan sonra halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk fıstığın tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, 2 fıstık ortasındaki boşluktan tekrar 3 kez ilmek yükselterek fıstık yapalım. Bir zincir, aynı boşluğun içerisine toplam 5 tane fıstık yapalım. Bir zincir, sonraki 2 fıstık ortasından 4 kez ilmek yükselterek fıstık yapalım. Bir zincir, sonraki boşluğa 4 kez ilmek yükselterek fıstık yapacağız. Bir zincir, sonraki boşluğun içerisine 3 kez ilmek yükselterek toplam 5 tane fıstık yapalım. Bir zincir, sonraki boşluğun ve daha sonraki boşluğun içerisine 4 kez ilmek yükselterek yan yana 2 tane fıstık yapacağız. Bir zincir, sonraki boşluğun içerisine
3 kez ilmek yükselterek toplam 5 tane fıstık yapalım. Bir zincir. Evet, bu şekilde deseni oluşturmuş olduk. Aynı boşlukta 3 kez ilmek yükselterek toplam 5 fıstık, 4 kez ilmek yükselterek yan yana 2 fıstık, 3 ilmek yükselterek 5 fıstık, 4 ilmek yükselterek yan yana 2 fıstık ve tekrar 3 ilmek yükselterek yan yana 5 tane fıstığı yaptıktan sonra son 2 fıstık ortasına sık iğne yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim. Ve her iki ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapalım. Evet, yapmış olduğumuz bu kalp anahtarlığın arka yüzünü oluşturmakta ve burada anlatmış olduğum tüm kurallara dikkat ederek bir tane daha kalp deseni oluşturalım ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman ikinci kalp deseninde son boşluğun içerisine kayma dikişi yapalım. Burada da sihirli halkanın ipini sıkıştırarak arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyelim. Ve iki kalbin iç yüzleri birbirine bakacak vaziyette birleştirelim. Bakın burada dış yüz, arka tarafta da dış yüzün bakması gerekiyor. Son yapmış olduğumuz boşluk ile arkadaki kalbin sık iğnesini yapmış olduğumuz boşluğun içerisinden ilmek çıkartarak sık iğne yapalım. Bir zincir. İlk fıstığın tepesinde görünen ilmek ile arkadaki fıstığın tepesinde görünen ilmeğin içerisine kayma dikişi yapalım. Bir zincir ve karşılıklı ilmekleri kayma dikişi bir zincir, kayma dikişi bir zincir şeklinde kalbin uç noktasına gelene kadar birleştireceğiz. Ve şu anda kalbin uç noktasındaki 3. fıstığın tepesindeyiz. 2 zincir yapalım. Aynı boşluğun içerisine sık iğne ve yukarıya doğru kayma dikişi bir zincir, kayma dikişi bir zincir şeklinde ilerlemeye devam edelim. Son fıstığın tepesindeki ilmeği de kaydırma dikişiyle birleştirdim ve bir zincir yaptıktan sonra
ortada yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaparak ipi burada keselim. Ve anahtarlık klipsini takalım. Evet, böylelikle anahtarlığın tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.